hoş geldiniz. Bugün kadınların atlamalı ve zıplamalı parkurlarda neden erkeklere kıyasla daha fazla zorlandığını ve bazı hesaplamalarda neden daha fazla hata yaptıklarını inceleyeceğiz. Konu zihin ve vücut koordinasyonu, engellilere çarpmadan kaçma yeteneği ve düşüşlerde reflekslerin nasıl çalıştığı üzerine odaklanacak. Fakat burada kas gücü değil, parkur üzerindeki hesaplama yeteneği ve kıvrak zeka devrede olacak. Bu noktada kadınların özellikle bacak bölgesinin de kas katı kesilmesinin ardındaki sebebi aydınlatmaya çalışacağız. Ayrıca çocuklukta yapılan sporların bu süreçte nasıl bir fark yarattığını da ele alacağız. Bu esasen bir eğitim videosundan ziyade bir beyin fırtınası videosu ve esas bu soruyu size sormak için bu videoyu yapıyorum. Öncesinde ben kendi getirdiğim açıklamada bulunacağım. Sonrasında topu size atacağım. Bakalım sizin aranızdan ne gibi yaratıcı düşünceler çıkacak. Söz konusu parkura gelince en bilindik örneklerden birisi Ninja Warrior'dur. Bunun dışında Wipeout, Survivor gibi programlarda da aynı sonuçları görürüz. Atlamalı zıplamalı işlerdeki beceriden söz ettiğimize göre bu noktada ağırlıklı olarak Ninja Warrior'daki ilk parkurdan örnek verelim. Erkekler genellikle bu parkuru şu şekilde her bir pede tek ayakla bir kez değecek şekilde yüzeysel olarak geçerken kadınların büyük çoğunluğu da şu şekilde her bir pede tüm vücuduyla topyekün atlayıp bir koalanın veya tembel hayvan canlısının ağaç gövdesini tutunduğu gibi kavrayıp önce iyice bir yerleşip poposunu sağlama aldıktan sonra dönüp diğerini de atlamaya çalışıyorlar ve erkeklere nazaran bu kadar çok daha temkinli ve dikkatli olarak planlamaya çalıştıkları halde çoğunlukla suyu boyluyorlar. Kadınların bunun gibi atlamalı sıçramalı parkurlardaki atlayış paterninin erkeklere göre çok farklı olmasının sebebini cinsiyetler arası bacak boyu farkına bağlamayın. Bu parkuru erkekler gibi tek ayak seke seke geçen de pek çok kadın var. Yani mevzu fiziksel bir handikap değil, kas hafızası eksikliği kaynaklı. Biz de neden doğuştan kas hafızası eksikliği olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü o tek ayakla seke seke geçen kadınların hemen hepsi zihninde ne yaptığını bilen yüksek spor IQ'suna sahip deneyimli sporcular. Futbol olur, crossfit olur. Herhangi bir spor branşında zaten iyi olan kişiler. Zaten beyinde atıl kalmış bir kısmı o alanla ilgili çalışıp kas hafızası edinerek doldurabiliyoruz. Dolayısıyla bu tarz atlama zıplama handikapları zamanla çalışarak öğrenilebilecek şeyler. Fakat esas merak konusu spor yapmayan sedanter kişiler arasından da bariz oranda bir hatalı kadın hesaplaması var parkurlardaki sıçramalar gibi mesafe kapatma hesabı gereken engellerde. Kadınların neden beyninin o kısmı standardında atıl iken erkeklerde aynı spor geçmişiyle antrenmanlı, bunu merak ediyoruz. Kadınlar erkeklere nazaran çok daha odaklanarak atlamaya çalıştıkları ve her bir yastık ped için çok zaman harcadıkları halde hesaplamaları çoğunlukla hatalı kalıyor. Erkekler ise küçük yaşlarda bu tür sporlara katılmamış olsalar bile antrenmanlı bir kadından daha iyi performans gösterebiliyorlar. Bunun sebebi az önce nedeniyle birlikte anlattığım gibi bacak boyu değil, başka açıklamalar düşünmemiz gerek. Ben bu konuda şöyle bir noktaya dikkat ettim. Vücudumuz üzerinde hayali çizgiler çekmeye kalktığımız vakit tam olarak %40'a denk gelen şu bölgede bir sıkıntı olduğunu fark ettim kadınlarda. Burası diz kapağı ile kalça eklemine kadar uzanan uyluk kemiğinin etrafını saran quadriceps kaslarının bulunduğu bölge. Yani muscle mind connection denilen kas ile zihin bağlantısı standardında kopuk. Kadınların beyni bu hareketler esnasında buradan doğru dürüst sinyal alamıyor ve veremiyor gibi görünüyor. Çünkü tüm atlamalı, bacak açmalı, sıçrama gerektiren konularda quadriceps kasının kas katı kesildiğini gördüm. Birazdan anlatacağım diğer faktör olan düşme faktöründe de bu kısmın tüm bacakla birlikte genel olarak bir kitlenme yaşadığını göreceksiniz. Özetle vücudun bu %40 çizgisine denk gelen bölgeyi efektif bir şekilde kullanamıyorlar. Öte yandan bacağın alt kısmında kalan ve sıçrama gibi ani patlayıcı kuvvet gerektiren hareketler ile doğrudan ilişkili olan ve kritik bir kas olan kalf kaslarına da zihinlerinde yaptıkları matematik sonucunda doğru güç aktarımını sağlayamıyorlar. Bir x mesafesine ulaşmak için kalflarına ne kadarlık bir güç üretip kullanması ve yönlendirmesi gerektiklerini doğru tartamıyorlar. Bir parkurda engellere çarpmadan ilerlemek beynin hesaplama yeteneklerine bağlıdır. Beynimiz hareketimizi kontrol eden motor korteks ile çevreyi algılamamızı sağlayan görsel korteks arasında sürekli bilgi akışı sağlar. Bu iki bölgenin uyum içinde çalışması engelleri doğru zamanda aşmamızı ve dengemizi koruyabilmemizi sağlar. Şimdi ise küçükken akıllı TV'de buzlu zemin gibi havalarda kayarak yere düşen insanların komik videolarını izlediğimizde kadınların ağırlıklı olarak tabiri caizse un çuvalı gibi dümdüz vücudu hazır ol şeklinde bir biblo gibi kas katı yere düşmesini konuşacağız. Erkekler sıklıkla buzlanma olan kaygan zeminlerde düşerken çeşitli akrobasi hareketleri sergileyerek ayakta kalmaya uzun saniyelerce uğraşabiliyor. O sırada da böyle komik görüntüler görüyoruz. Fakat iş kadınlara geldiği vakit çoğu senaryoda düşüş yönetimi konusunda erkekler kadar ayakta cebelleştiklerini görmüyoruz. Bundan ziyade kütük gibi katılaşarak ani
düşüşler yaşıyorlar. Sadece quadriceps ve kalf bölgesi değil, ayrıca kalça eklemi de komple kilitlenmiş gibi görünüyor dışarıdan yaptıkları hareketler sırasında. Yani kalça eklemi ve oblik kasları ile de bel bölgesine gerektiği zaman bir rotasyon verememekten kaynaklanıyor bu durum. Çünkü gördüğümüz gibi düşüşler esnasında kadınların alt vücutları bir bütün olarak kilitleniyor ve kas katı kesiliyor. Alt vücut üst vücut koordinasyonu da yok. Gördüğünüz bu twist hareketi kalça eklemi ve oblikleri ayrı ayrı kullanma becerisi gerektiriyor. Şu fonksiyon atlama ve düşüşler esnasında kadınlarda yine körelmiş. Sanki bir bütün gibi yekpare hareket ediyor. Normalde egzersiz olarak tabii ki de hiçbirisi zorlanmadan bu hareketi yapabilir. Ama bu bir challenge'a veya beklenmedik bir düşüş durumuna dönüştüğü vakit bu özelliğin tamamen saf dışı kalması üzerinde konuşuyoruz. Babamla terasta otururken annem de gelmek istedi. Babam da zayıf, benim altımda da daha stabil kampetlerden vardı. Babam kalan boş kampetinde kendi altındaki ile aynı zayıf kampetten olduğunu gördü. Annem buna oturmaya yeltenince babam bana şunu dedi: sen o altındaki daha sağlam olanı annene versene. Öbürü kırılır, dengesi kayar, bir şey olur. Sen ben düşerken kolumuzu koyarız, çevik davranabiliriz. Biliyorsun onlar bizim gibi düşüşünü kontrol edemez. Kafasını yere çarpar, kalçasını falan kırar. Bu durumu fark eden tek kişi ben değilmişim dedim içimden. Tam da babamın da fark ettiği gibi bir sebepten ötürü düşme esnasında hesaplamada bir tutukluk yaşıyorlar ve düşüşleri esnasında eylemsiz kalıyorlar. Kadınların beyninde acil durum düşüş protokolü diye bir olgu yok mu? Çünkü çok plansız ve hazırlıksız düşüyorlar. Kimse düşeceğini önceden bilmiyor ama kadınlar düşerken bunu kısmi olarak yönlendirmekten de çoğu zaman yoksunlar. Az önce de belirttiğim gibi küçük yaşlardan itibaren atlamalı ve zıplamalı sporlarla ilgilenmiş olan kadınlar diz kapağı ile kasık arasındaki kasları kullanarak vücut koordinasyonu ve kıvraklık zekasını daha etkili bir şekilde geliştirebilirler. Bu tür sporcular quadriceps kasları ile beyin arasındaki bağlantıyı güçlendirir ve ani hareketlerde daha etkili tepkiler vermelerini sağlar. Fakat bunlar bir ekstra çaba harcanmışlığı sonrasında ortaya çıkan ve elde edilebilen kas hafızasıdır. İlla zamanla kas hafızası oluşturacaklar. Biz bu noktada antrenmanlı olan ile olmayan kadınlar arasındaki bir ayrımı konu almıyoruz. Eşit seviyede antrenmanlı bir kadın erkek arasındaki büyük performans açığının kaynağını bulmaya amaçlıyoruz. Küçükken kızlar da en az erkekler kadar sporda aktifti. Sokakta erkekler ne oynarsa aynılarını onlar da oynardı. Kız erkek oyunu diye bir şey yoktu. Atlamalı zıplamalı seksek de oynadık hepimiz. Hatta onlar bizden çok daha fazla ip atladılar. Fakat her nasılsa bu oyunları oynamak sadece bir erkek için büyüyünce düşerken kontrollü düşmesi veya parkurda çok daha iyi hesap yapabilmesini sağlarken kızlar için daha az etki ediyordu. Yani ergenlik ve yetişkinlikte erkeklerin halı sahaya gitmesi değil bu aradaki farkı açan. Belki de evrimsel biyolojiyle alakalı bir durum. En azından ben kendimce öyle bir açıklama getirmek istedim. Düşündüm ve dedim ki erkekler mamut döneminden beri sürekli avlanmakla yükümlü olan taraftı ve bu sürede engebeli orman ortamında dallar, kayalar gibi pek çok engeli hesaba katması gereken faktörün olduğu yerde asırlarca bir kas hafızası geliştirdi ve ortamdaki tehlikeyi ve dengede kalmayı daha iyi hesaplama becerisi geliştirirken ve öte yandan çoğunlukla avlanmayan ve tüm bu süre zarfında mağarada oturan kadınların bu becerileri geliştirme yolunda beynini eğitmekten yoksun kaldığı şeklinde yorumlamak istedim. Çünkü gerçekten aklıma başka bir izah gelmiyor. Belli ki erkeklerin o dönemlerde edindiği patlayıcı kuvvet, fiziksel kriz çözme mekanizması kalıcı olarak DNA'larına aktarıldı ve nesilden nesile bu zorlayıcı ortamdaki avlanma kültürü devam ettikçe bu beyin her kuşakta aşama aşama daha da bu bölgeyi şekillendirerek değiştirdi. Belki de bunun üstüne şöyle bir şey daha oluyordur. Çocukken sokakta atlama zıplama gibi hareketlerin yapıldığı sırada erkeklerin beyninde ilkel atalarından kalma bu körelmiş beceri beyin tarafından tekrardan ihtiyaç olduğu düşünülerek içgüdü tarafından bedene bir komut gidiyordur ve bu körelmiş becerinin kodunu tozlu raflardan çıkarıp onun proteinini tekrardan üretip o kas hafızasını ve hesaplama yeteneğini unlock ediyordur, kilidini açıyordur, geri getiriyordur veya belki de erkek olarak doğmakla birlikte otomatik olarak bu kilit açılıyordur veya sonradan böyle bir protein de üretilerek bu beyin gelişmişliğinin yazılımını oluşturuyordur ve tamamlanıyordur. Gerekli şekillenmişliğin beyinde olduğunu düşünürsek ve bunu bir bilgisayar donanımı olarak düşünürsek bu şekillenmişliğin kullanım kılavuzu olan ve görevini tanımlayan sonradan üretilebilecek bir proteini de bu donanımın yazılımı olarak düşünebiliriz. Böyle düşününce hakikaten bir mantığa oturtabiliyoruz. Ama kendimce bulduğum bu cevaplar bile beni tatmin etmiyor. İçten içe arka planda hep başka nedenler de aramaya çalışıyorum. Bunun sebebi cinsiyetler arası üstünlüğü kanıtlamak gibi bir gayeden ileri gelmiyor. Hakikaten perde arkasındaki tüm sebep bileşenlere merak ettiğim için. Bu çok basit bir motor beceridir ve kendileri de 2-3 yaşlarında bir çocuk değiller ve benim kadınlardan yana beklentimin çok altında kaldıkları için açıkçası hüsrana uğruyorum ve sinirleniyorum. Onların da parkur ve düşme IQ'larının bizler kadar
kadar yüksek olmalarını bekliyorum. Bu yüzden de bu handikaplarının ardında bu sinirimi yatıştırabilecek ciddi bir mazeretin yatmasını beklediğim, hak verebileceğim bir gerekçe arıyorum. Belki de gerçekten düşündüğüm gibi mağara dönemindeki kadın erkek rol dağılımından kaynaklanıyordur. Bu yüzden çocukken kızlar ve erkekler aynı oyunları oynadıkları halde bu oyunlar erkeklerde bir takım refleks dürtüleri uyandırabilirken kızlarda erkekler kadar bir değişim olmuyordur. Mağarada oturdukları için kalıtsal bir hafıza o cinsiyet için evvelden beri hiç var olmamışsa spor esnasında dürtülüp uyanabilecek bir kalıntı parçası da yok anlamına gelebilir. Gerçekten sağlam bir mazeret bulup kendinizi affettirmeniz lazım. Bunlar kabul edilebilir bir performans seviyesi değil. Hatta bu durumu gözler önüne seren kanıt niteliğinde talihsiz bir haber bile yapmışlar. Kadınlardan bu tarz bir başarının çok nadir geleceğini düşünmüş olsalar gerek ki böyle kaş yapayım derken göz çıkartıp kadını yüceltmek yerine daha da alçaltan talihsiz bir girişim sergilemişler. Erkeklerin yapamadığını yaptı başlıklı bir haber yapmışlar. Emin olun durum bu denli bir algı yaratmayı gerektirecek kadar vahim değil. En azından bu kadın türünün tek örneği değil. Sadece bir kadın başardı, onu da gözünüze sokuyoruz algısı sadece kadınlara zarar vermekten başka bir şey yapmaz. Bunun gibi çok fazla parkur tamamlayan kadın var. Jimnastikçi güzel sporcu erkeklerin yapamadığını yaptı. En zorlu parkurları geçti. Herkes hem şaşırdı hem de hayranlık içinde onu izledi. Yapamaz dediler, hiç şans tanımadılar. Ancak o performansıyla parmak ısırttı, erkeklerin yapamadığını yaptı. Bu parkuru geçen dünyada tek kadın oldu. Adı Casey, profesyonel jimnastikçi. Amerika'da en çok izlenen yarışmalardan birinde finale kaldı. Heyecan doruktaydı. Herkes şimdi düşecek, burayı geçemeyecek derken o imkansızı başardı. Kimse gözlerine inanamadı. Herkes şaşkınlık ve de hayranlık içinde güzel sporcuyu izledi. Son parkura geldiğinde artık nefesler tutulmuştu. Sporcu son zorluğa da geçti. Jimnastikçi bu başarısıyla rekor kırdı. Dünyada bu yarışmayı baştan sona tamamlayan ilk kadın oldu. Bu videoda kadınların beyninin bu kısmı neden atıl? Buna bir bilimsel açıklama getirmeye ve anlamlandırmaya çalışıyoruz. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorum olarak yazın. Bu konuyu burada bitiriyorum. Bu konu hakkında anlatmam gereken her şeyi anlattım sanıyorum. Kanalımda bu tarz pek çok video var ama izleyenler videolarıma yorum yapmadıkları için 80'den fazla videom olduğu halde YouTube algoritması beni ana sayfaya çıkartmıyor. Siz bu videodan bir fayda gördüyseniz başkaları da faydalanabilsin diye videoyu beğenip yorum atarsanız algoritma kanalımı daha çok kişiye önerebilir. Merak ederseniz kanalımda bunun gibi bilgilendirici videolar mevcut. İlginizi çekerse beklerim.